İyi haftalar diliyorum. Öfke tüm toplumu ve bizi ele geçirdi. Öfkeyle savaşmak yerine biraz tanıyıp onunla dans etmeyi öğrenelim diyorum. İnsan 4 temel duyguyla doğar. Üzüntü, korku, mutluluk ve öfke. Bunlar doğduğumuz andan itibaren bizimledir. Bebek istediği yapılmadığında öfkelenir, bağırır ve ağlar. Ani bir ses duyduğunda irkilip korkar. İstediği bir şey geciktiğinde dudağını büzer, ağlamaklı olur, üzülür. Ve annesinin kucağında gülücükler atar ve mutludur. Dolayısıyla bu 4 temel duygu bizimle doğar ve sürgit bizimledir. Aslında doğduğumuzda ve belirli bir yaşa kadar bunlar sadece isimlendiremediğimiz, farklı tonlarda hissettiğimiz enerjiler, frekanslardı. Sonradan öğrendik. Bu benim korkum, öfkeliyim, mutluyum veya üzüldüm gibi. Sonra aile içinde gördüğümüz şekliyle de ifade etme biçimini belirledik ve bunu davranış olarak benimsedik. Öfke, kızgınlıktan hiddete kadar değişen, yoğunlukta hissedilen bir duygu durumu, aslında bir frekans. Tüm duygularımızda olduğu gibi öfkenin de fizyolojik ve biyolojik etkileri olur. Önce enerji hormonlarımız, adrenalin ve noradrenalin seviyelerimiz artar. Bunun etkisiyle kalp atış hızımız, kan basıncımız artar, yüksek tansiyon, baş ağrısı, çarpıntı, terleme gibi etkileri hissetmeye başlarız. Ve bunun etkisiyle içe ya da dışa dönük saldırganlaşırız. Tetikleyici pek çok unsur olabilir. Arkadaş, eş, aile, patron gibi dış etkenler veya geçmiş yaralar, hatıralar, kendimizle ilgili düşünceler, duygular hepsi olabilir. İfade etmenin pek çok yolu var. Agresif tepkiler vermek, öfkeyi ifade etmenin içgüdüsel ve doğal yoludur. Genelde çevrede gördüğümüz ve öğrendiğimiz yol da budur. Bir yandan da dozunda olduğunda hayatta kalmamızı sağlar. Öyle olmasa zaten doğuştan en temel duygumuz olmazdı. Tehdit altında savaşmamızı ve kendimizi savunmamızı sağlar. Öfkemizle başa çıkabilmek için hepimiz bugüne kadar pek çok yöntem denemişizdir. Birçoğunda öfkeyle başa çıkmak, savaşmak gibi terimler kullanıldığını gördüm. Ama şimdi ben sizi onunla uyumlanmaya ve barışa davet etmek istiyorum. Çözümlenme yollarına gelince ilk yol kendi öfkenle tanışmak ve onu anlamak olmalı. Zira tanımadığın, bilmediğin hiçbir şeyi anlayamazsın, anlamlandıramazsın. Bunun için de kullanacağın enstrümanın bedenin olacak. Beden en bilge yerimiz. Bütün kayıtlar bedene kodlanır ve bedende çözülmeden tam olarak bilinçaltı bu bitti demez. Öfkeyi bizler öfke adıyla tanımlıyoruz. Aslında bilinçaltı boyutta ya da enerji boyutunda o bir frekans. Buna böyle bakmayı öğrenmeliyiz. Ve yaşadığımız olaylarla bunun şiddeti artıyor. Yani bardak doluyor, doluyor, doluyor ve bir anda taşıveriyor. İşte doldurmadan boşaltmak uyumlanmanın ilk adımı. Peki neden bazı insanlar daha az öfkelenirken bazıları daha çabuk öfkeleniyor? Bunun nedeni de anne karnında oluşan nöron bağları ile ilgili. Bunlar anne karnının 120. gününde ezoterik olarak ruhun üflenmesi diye anlatılan, biyolojik olarak da beyin ve sinir sisteminin tamamlanması olan bir olay. İnsanlık tarihinden, atalarımızdan, anne ve babamızdan genler aracılığıyla bize akan sistemin bir parçası. Sistemin tamamı aslında bizim genlerimizde kayıtlı ama bende, sende açığa çıkan farklı. Birbirimizden farklı olmamız da bu yüzden zaten. Kısaca dünyayı birbirimizden farklı alıp değerlendirmemiz nöron bağlarımızla ilgili. Ben nöron bağlarını baz istasyonlarına benzetiyorum. Sürekli akan dalga frekanslarından kendine uyumlu olanları alır ve onları beyin tıpkı bir dekoder gibi çevirip hayatımıza akıtır. Yani benim 100 adet öfke frekansını değerlendiren nöronum varsa 1 birimlik öfkeyi 100 birim olarak kaydeder ve öyle yaşarım. 5 tane öfke nöronum varsa sadece 5 birim olarak kaydeder ve yaşarım. Diyelim ki trafikte bir durum yaşadınız.
Birisi arabayı önünüze kırdı. Çok öfkelenip onu takip edip önünü kesip ona haddini bildirebilirsiniz. Ya da arabanın içinde oturup söylenerek tepki verebilirsiniz. Veya hiçbir şey yapmadan yolunuza devam edebilirsiniz. 10 kişiye sorsak herkes farklı bir şey söyleyecektir. Dolayısıyla aynı olaya verdiğimiz tepkiler de bu bağlamda farklılık gösteriyor. İşin biyolojik boyutu böyleyken biz neden kendimizi bu kadar yoralım ki? Önce bunu kendimize iyice anlatmamız şart. Yani bu bir enerji, sağaltılmaya ihtiyacım var ve ben bunu insanlara veya kendime yönlendireceğime yapıcı bir eylemle dönüştürebilirim. Bir de aileden ve genetik kodlarla bize geçenlere göz atmadan geçmek istemiyorum. Anne veya baba atalarından öğrendiklerini DNA'lar aracılığıyla aynı şekilde bize aktarır. Biz de aynı şekilde kendi çocuklarımıza aktarırız. Aile çocuk için hayatın ilk provasıdır. Oradaki davranışlar onun için adeta hayat budur anlamına geldiğinden yaşananları olduğu gibi alır ve kaydeder. Eğer anne öfkeliyse onun için sevginin ifadesi öfkedir. Bilinçli aklınızda bu ne saçmalık diyebilirsiniz ama bilinçaltı küçücük bir çocuktur. Bütün hikayede o çocuğun ihtiyacını tamamlamak, onunla uzlaşmak ve şimdiki yetişkin halimizle yepyeni bir ben yaratmaktır. Az sonra yapacağımız çalışmanın ilk adımı tanımlamak olacak. İkinci adımı sağaltım, üçüncü adımı ise ona yüklediğimiz anlamları enerji boyutundaki haline dönüştürmek. Peki uygulamadan sonra ne yapacağız? Hayatımıza nasıl devam edeceğiz? Önce kendini olduğu gibi kabul etmen şart. Bu çok klişe ama öyle. Aslında senin fıtratın yani biyolojik yapın öfkeye eğilimli. Bunu kabul edeceksin ama öfkenle güzel bir dans da edebilirsin. Öfkeyi bir ateş gibi düşünürsen o ateşle yangın çıkarabilirsin, yemek yapabilirsin ya da evini ısıtabilirsin, ısınabilirsin. Karar senin. Bir başka kabul, bu bir öğrenmeydi. Kendime yeni bir ifade biçimi öğretebilirim. En zoru da bu. Çünkü beyin otomatik pilotta düşünmeye alışık olduğu için rahatını bozmak istemez. Bunu yeni bir dil öğrenmek gibi düşünürsek, üzerinde çalışınca olacaktır, oluyor da. Sadece o bunu dedi, şu şöyle yaptı gibi sebeplere takılıp onlarla uğraşmayın yeter. Evet, birileri tetikleyecek ama unutma. Senin baz istasyonların çağırıyor onları demek ki. Servis sağlayıcıyı değiştireceğiz. Belki o daha iyi bir paket ve kapsama alanı sunuyordur. Kim bilir? Öğrenmenin aşamalarını hepimiz biliriz. Önce yaptıktan sonra fark edeceksiniz. Sonra yaparken, daha sonra tam içinizden çıkarken hop diyecek ve içinizdeki küçük çocuğun omuzuna dokunacaksınız. En son aşamada karşınıza bile çıkmayacak. Çünkü istikrarlı bir şekilde üzerinde çalıştınız. Yine de üstesinden gelemiyorsanız bunun için bireysel çalışmalar yapıyoruz. Az sonra yapacağımız uygulama için yanınızda bir yastık bulundurmanızı istiyorum. Yastık hazırsa, şimdi gözlerini kapatmanı ve öfkelendiğin bir anı düşünmeni istiyorum. Bunun bedenindeki yerini bul. Bedeninde ne oluyor hisset. Bir rengi var mı? Şimdi tüm dikkatini o renge ve bedenindeki yerine odaklayarak yastığı yumruklamanı istiyorum. Yumruklamak sana zor geliyorsa, avuç içlerinden de enerjiyi yastığa boşaltabilirsin. Şimdi sana huzuru ve mutluluğu hatırlatacak bir renk, bir enerji iste. Ve az evvel bedeninde öfke olarak bulduğun noktaya akmaya başlasın.
ve oradan tüm bedenini kaplasın. Tüm bedenini rahatlamış, huzur ve mutluluk enerjisiyle dolmuş hissettiğinde, bunu anladığında, bildiğinde gözlerini açabilirsin.